Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel modelin yapımını anlatıyorum. Sade ve şık bir model. Body tarzında. Hoş bir model olduğunu düşünüyorum. Örgüye yeni başlayanlar da kolaylıkla örebilir. Bunu ben sade olarak hazırladım. Siz üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bunu bir tuval gibi düşünün. İşleme yapabilirsiniz. Bebeğin ismini işleyebilirsiniz. Yine örgü figürleri örüp üzerine dikebilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanılabilen hoş bir model olacağını düşünüyorum. Ördüğüm bu model 1 yaşa uygun. Ben sizlere 0-3 ay için olanını anlatacağım. Dilerseniz 1 yaşta nasıl uygularız üzerinden şöyle bir geçelim. 13 ilmek ile bu kısımdan başlıyoruz. Sonrasında artırmalar ile devam ederek 51 ilmeğe kadar ulaşıyoruz. Ardından beden kısmını da 41 sıra örüyoruz. Ardından eksiltmelere geçiyoruz. Sonrasında lastik kısmı örüyoruz. 25 ilmeğimiz kalınca. Lastik kısmı da ördükten sonra aynı şekilde bir parça daha hazırlayıp bu kısımlara geçiyoruz. Burada da 2 ilmekte bir artırma yaparak ilmek çıkarıyoruz. Sonrasında da artırmamızı askıda devam ettiriyoruz. 26 ilmek artırdım ben 1 yaş için. Yine eşit sayıda bu kısımdan da ilmek çıkarıyoruz. Askı kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Ardından yanların dikişlerini yaptıktan sonra da bu kısımdaki lastiğe geçiyoruz. Burada da eşit sayıda ilmek çıkarıyoruz her iki tarafta. Burayı da aynı sıra sayısınca 8 sıra örüp ön yüzde ilmeklerini kapatıyoruz. Burada tek farklılık bu kısımlarda birer ilik açıyoruz her iki tarafta ön yüzde. Bu şekilde 1 yaş için olanını örebiliriz. Bir yumak ip yeterli oluyor. Anlatacağım diğer modelde bir yumağın neredeyse 4'te 3'ünü kullandım. 3'er adet de gördüğünüz gibi düğme gerekli. Şiş numaramız 3,5. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Model ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları ve yorumlarınızı yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Kanalım aracılığıyla ördüğünüz tüm modelleri de Instagram sayfamdan bana ulaştırın. Hikaye kısmında paylaşıyorum. Hem de sizin yapmış olduklarınızı görüyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 250 metre. Nako Elite Baby veya Alize Baby Best kullanabilirsiniz. Açık krem rengi. Şiş numaram 3,5. Modele 13 ilmek atarak başlıyoruz. ...13 ilmek attım. Tekli lastik örgü modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi ters ördüm. Sıradakini düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ters, düz, ters, düz şeklinde ilerliyoruz. Birinci sırayı oluşturdum. İkinci sıraya geçiyorum ve baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Diğeri düz. Bunu da düz. Lastik örgü her sırada düz ilmekler düz, ters ilmekler ters örerek oluşturuluyor.
Üçüncü sıramız. Yine baştaki ilmeğimi örmeden bu şekilde alıyorum. Düzleri düz, ters ilmekleri de ters örerek sırayı tamamladım. Dördüncü sıraya geçtim. Şimdi bu kısımda bir tane ilik çalışmamız olacak. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Ardından bir doluyorum. Buradaki düz ilmeğimi ters ilmeğimin arkasına alıyorum. Bu şekilde. Sonra bu ilmeğim ters olduğu için bu iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Burada gördüğünüz gibi ters ilmeğimiz ters örülmüş oldu. Doladığımız ilmek de düz örülecek ön yüzde. Arka yüzde de ters. Yani yine modeli devam ettiriyoruz. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Ardından arka yüze geçtim. İlmeklerimi yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örerek geldim. Doladığım ilmeğim son olarak düz örmüşüm. Bu ilmek de ters. Doladığım ilmeği ters ördüm. Ve modele devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi bir sıra daha ön yüzde, arka yüzde de bir sıra örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şöyle birkaç sıra örmüşüz. Birlikte sayalım. İlmek attıktan sonra şuradaki ters sıraları sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördük. Ön yüze geçtik. Şimdi ön yüzde tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de ters örgü. Lastik kısmından sonra 2 sıra ördük. Şimdi ön yüzde 1, arka yüzde de 1 sıra örüp 4 sırayı tamamlayalım düz örgü kısmını. Ön yüzdeyim. Şimdi ördüğümüz her sırayı sayıyoruz düz örgü kısmında. 1, 2, 3, 4. Artırmalara başlıyoruz. Artırmalarımızı da şu şekilde baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ardından dolayarak bu şekilde artırıyoruz. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar örelim ilmeklerimizi. Modelimiz bundan sonra ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü şeklinde devam ediyor. Bir ilmeğim kaldı. Bu şekilde çapraz dolayarak bir ilmek artırdım. Kalan bir ilmeğimi ördüm. Arka yüze geçtiğimde de baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu şekilde çapraz şişimi geçiriyorum bu doladığım ilmeğe ve ters örüyorum. İlmeklerimi ters örerek geliyorum. Doladığım ilmeğe geldim. Yine ipimi öne aldım. Şu şekilde yandan çapraz şişimi geçirdim ve ördüm. Tekrar artırmayı yapalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Dolayarak bu şekilde gizli artırma denilen artırma yöntemini kullandım.
Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde artırıyorum. Kalan ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtiğimde de yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırmış olduğum ilmeğe de şu şekilde şişimi geçirdim. Ardından ters ördüm. Yine doladığım ilmeğe geliyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi şişimi çapraz geçirerek ters örüyorum. Kalan ilmeğimi de ördüm. Ön yüze geçtim. Bir kez daha artırmamızı birlikte yapalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırdım. İlmeklerimi örerek sıra sonuna geliyorum. Bir ilmeğim kaldı sıra sonunda. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeğimi aldım. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ördüğüm bu ilmekten sonra artırma ilmeğini şişimi çapraz geçirerek ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe geldim tekrar. Yine şişimi geçirip ters örüyorum. Artırmalarımız bu şekilde arkadaşlar. Her ön yüzde bir ilmekten sonra artırıyoruz. Sıra sonunda da bir ilmek kalınca artırıp kalan ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzde de göstermiş olduğum şekilde artırmış olduğumuz ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi toplamda 41 ilmek olana kadar her ön yüzde iki taraftan artırmalara devam ettim. Arka yüzde sadece ilmeklerimi ördüm ve artırma kısmımız tamamlanmış oldu. Şimdi beden kısmına geçiyoruz. Beden kısmında da ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam edeceğiz. Bir işlem uygulamıyoruz. 41 ilmeğimizi bu kısımdan itibaren 34 sıra örelim. Ördüğümüz her sırayı sayarak 34 sıra örüp ön yüze geçelim. Örgümü ilerlettim. Son artırmayı ön yüzde yapıp arka yüzü örüp tekrar ön yüze geçtikten sonra şişimizdeki 41 ilmeği 34 sıra boyunca ördük. Ön yüze geçtim. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz kol oyuntusu için. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte sola doğru örerek kestim. Bir ilmek bu kısımda eksilmiş oldu. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. İlk 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirdim ve sağa doğru birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan ilmeğimi de örüp arka yüzde hiçbir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimi ters örerek sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir ilmeği sola doğru kestim. Diğer ilmeklerimi düz örerek sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü sağa doğru çevirdim ve bir ilmek de bu kısımda kestim. Kenar ilmeğini örüp arka yüzde ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bir
Bir kez daha birlikte kesme işlemini uygulayalım. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrasında bir ilmek kesiyoruz. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalınca da yönlerini çevirip kesme işlemini uygulayacağız. 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü çevirdim ve sağa doğru birlikte örerek kestim. Kenar ilmeğini ördüm. Bu şekilde her ön yüzde sağdan ve soldan ilmek keserek devam ediyoruz. Arka yüzde bir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. İlerletelim. Ta ki şişimizde 21 ilmek kalana kadar her iki taraftan ilmek eksilterek devam ettim. Şişimde 21 ilmeğim kaldı. En son eksiltmeyi ön yüzde yaptıktan sonra arka yüze geçtim. Arka yüzde tekli lastik örgü başlatıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunların ikisini de ters örüyorum. Ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Diğeri ters, düz, ters, tersi ters, düzü düz örerek ilerliyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz örüyorum. Yani başta 2, sonda 2 ilmeğimiz düz. Arka yüzü de ilmek yönlerine göre örerek devam edelim. 3, ön yüzde de 4, arka yüzde de 5. sırayı örüp tekrar ön yüze geçelim. Lastik örgüyü 5 sıra ördüm. Yine bu kısımdaki ters ilmeklerimizi sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi kapatıyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeğimi de ters örüyorum. Ve aynı işlemi uyguluyorum. Düz ilmeği düz. Ters ilmeği de ters. İlmekleri kapatıp ipimi kestim. Bu şekilde ön parçayı tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde işlemleri tekrarlayarak arka parçayı örüyoruz. Tek farklılığımız bu kısımda ilik açmıyoruz. 13 ilmek atıp tekli lastik örgü kuruyoruz. 7 sıra ördükten sonra ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde 1-4 sıra ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters ördükten sonra her iki tarafta artırmalara başlıyoruz ön yüzde. Bu şekilde artırarak 41 ilmeğe ulaşıyoruz. 41 ilmeğe ulaştıktan sonra da toplamda 34 sıra örüyoruz. Sonrasında da ön yüzde yine her iki tarafta eksiltmelere başlıyoruz. Ta ki 21 ilmeğimiz kalana kadar. 21 ilmeği de 5 sıra tekli lastik örgü yapıp ilmeklerini kapatıyoruz. Diğer parçayı da hazırlayalım. Diğer parçayı da tamamladım. Şimdi kol kısmını hem de askıyı ilmek çıkararak öreceğiz. Sıradaki işlemimiz bu.
Tığımızla bu şekilde bir ilmek hazırlıyoruz. Ardından bu kısımda kesme işlemine başladığımız kısımdan ilmeğimizi ön yüze alıyoruz. Bir zincir ile sabitledim. İlmeği şişime aldım. Şimdi bu kenar kısımdan ilmek çıkarıyoruz. Şu arka kısımdaki ilmeklerin iki ilmeğin ortasından şöyle yaptığımızda şu kısımdan ilmek çıkaracağız. Bunu yapmamızın nedeni buralarda boşluk oluşmaması için bu şekilde her iki ilmeğin arasından ilmek çıkarıyoruz. Eğer şiş ile ilmek çıkarmakta zorlanırsanız tığ ile de yapabilirsiniz. Her iki ilmekte bir de artırmamız olacak kasmaması için. Şöyle şu kısımdan ilmeğimi çıkardım. Ardından bir gizli artırma yapıyorum. Tıpkı bu kenar kısımda yapmış olduğumuz gibi. Sonrasında yine aynı şekilde sıradaki bu ilmek kısımlarından 2 ilmek çıkardım. Ardından artırmamı yaptım. Kenar kısımda ilmek kalmayana kadar tekrar ediyoruz. Ve uç kısma geldim. Yine burada tığdan yardım alıyorum. Bu başlangıç ilmeğine şu şekilde tığımı geçirdim. Ve ilmeği aldım. Şişime aktardım. Şöyle bir sayalım. Bunu dikkate alalım. Bu kenarlardaki çıkardığımız ilmek sayıları her kenarda eşit olmalı. Ve artıracağımız ilmeklerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek çıkarmışım. Şimdi askı içinde ilmek artırıyoruz. Yine tığımızdan yardım alalım. Askı içinde 24 ilmek artırıyoruz. İpimi şişin üzerinden bu şekilde atıyorum. Arkadan tığımla alıp bu ilmekten geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Tığdaki ilmeğimi de tekrar şişime aktarıyorum. Bu kısım bu şekilde tamamlandı.
Diğer parçaya geçiyorum. Şöyle arka yüzü, diğerinin de arka yüzünü birleştiriyorum. Sanki dikiş yapar gibi. Bu kısımdan devam ediyorum. Yani tam şu şekilde eşit gelecek. Buradan da yine tığ yardımıyla bir ilmek çıkaralım. Yine şu kenar kısımdan, uçtan ilmeğimi alıyorum. Şöyle şişime aktardım. Diğer taraftan 20 ilmek çıkarmıştık. Buradan da aynı şekilde 20 ilmek çıkaracağız. Birincisi bu. Şöyle bu bitiş ipimle burayı bir sıkılayıp sabitliyorum. Ardından yine aynı şekilde bu arkadaki ilmeklerin bir önceki ve bir sonrakine şişimi geçiriyorum. İkisinin arasından burada yapmış olduğumuz gibi ilmek çıkarıyorum. 1 2 oldu. Artırmamı yapıyorum. Sonrasında devam ediyorum yine. 3 2 ilmek çıkardım. Tekrar artırdım. 2 ilmekte bir artırıyoruz. Evet, kenar kısmın bitişine doğru geldim. Şöyle bir ilmeklerimi sayacağım. Bu çıkardığım ilmekten itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeğim olmuş ve bu kısım tamamlandı. Bakın sona kadar da gelmiş oldum. Şimdi buradan dönüyorum. İlmeklerimi örmeye başlıyorum. Tekli lastik örgü kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ardından bir düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim bir ters. Bir düz, bir ters. Artırdığım ilmeği de yine düz çapraz bir şekilde örüyorum. Şu şekilde düz ördüm. Sıradaki ters, düz. Bu kez artırdığım ilmeği ters örüyorum. Bu kez de bu taraftan. Ters, düz, ters. Artırdığım ilmekte sıra, düz, ters, düz. Yine artırdığım ilmek, bu kez bu şekilde ters ördüm. Devam ediyorum. Tığla artırdığım kısma geldim. Bunları da yine aynı şekilde örüyorum. Ters, düz, ters, düz,
Evet, bu kısma geçtim. Yine artırdığım ilmekleri de aynı şekilde ters gelirse ters örüyorum. Düz denk gelirse de düz. Bu kısmı kesmeden sonuna kadar iyice anlaşılır olsun diye birlikte örmek istedim. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Bundan sonrasında düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örerek devam edelim. Lastik örgümü ilerlettim. Şöyle bir sayalım. Şu kısımdan yine ters ilmek sırasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek çıkardığımız sırayla 8. 8 sıra örmüş oldum. Şimdi ön yüze geçtim. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters ördüm ve kapattım. Diğeri düz ördüm, kapattım. Düzü düz, tersi ters örerek kapatıyoruz. Tek püf noktası, çok sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Şişteki bu ilmeği her zaman normal bir şekilde tutalım. Bu kısımdaki formunu her zaman korusun. İlmeklerimizi kapatalım. Ardından buradaki mesafe boyunca biraz uzunca tutalım. İlmekleri kapattıktan sonra yan dikişlerini yapacağız. Dikişte kullanmak için birazcık ip bırakalım. Ardından diğer tarafa geçelim. Kol oyuntusuna başladığımız bu kısımdan burada yapmış olduğumuz gibi ipimizi sabitleyelim. 2 ilmekte bir artırma yaparak bu kısma kadar 20 ilmek çıkaralım. Sonrasında tığ ile 24 ilmek artıralım. Bu kısmı yapalım. Sonrasında bu uca sabitleyelim. Yine burada da 2 ilmekte bir artırarak 20 ilmek çıkaralım. 8 sıra ördükten sonra da ön yüzde ilmeklerini kapatalım. Askılar bu şekilde tamamlanmış oldu. Yanların dikişlerini yapıp sonrasında da bacak kısmındaki lastik örgüye geçeceğiz. İlmekleri kapatırken ipimizi biraz uzunca tutup keselim demiştim dikiş için. Şimdi burada kullanıyoruz. Şöyle yan kısmı ikiye katlıyoruz. Diğer taraftan sabitleyerek başlayalım. Şöyle uçtan iğnemi geçirdim, ardından burada bir sabitleme yapıyorum. Düğüm atarak. Ardından her iki tarafta bu ilmek aralarından şu şekilde ilmek aralarından geçtim. Diğer tarafında aynı şekilde. Karşılıklı dikişini yapıyorum. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz.
Evet, lastik kısmının dikişini tamamladık. Şöyle ipimi çekip bu kısmı sabitledim. Düz örgü kısmına geçiyorum. Yine burada da aynı şekilde bu kenar kısmındaki ilmeklerin aralarından batarak dikişimi yapıyorum. Karşılığına gelecek kısma batıyorum. Aynı şekilde dikişimi yapıyorum. Dikişimiz ilerledikçe ipimizi çekip buradaki dikişimizi düzeltelim. Artırma kısmına kadar, artırmanın bittiği kısma kadar beden kısmını dikelim. Diğer tarafı da aynı şekilde artırmanın bittiği kısma kadar dikip tamamlayalım. Dikişleri tamamladım. Şimdi bu kısımdaki lastik örgüye geçiyoruz. Yine tığımızla bir ilmek hazırlayalım. Şöyle en uç kısımdan tığımı geçiriyorum. Sonrasında bu ilmeğimi ön yüze alıyorum. Bir zincir çekerek sabitledim. İlmeği şişime aldım. Bu kısımda yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Şöyle kenar kısımdan başlayarak ilmek çıkarıyoruz. Yine 2 ilmekte bir artırma yapıyoruz. Bu kenardakini saymıyorum. Artırmalara başladım. Lastik kısım bitene kadar şöyle sayalım: 2, 4, 6, 7 ilmek çıkarmışım. Artırarak başladım. İki ilmekte bir artırmalara devam ederek bu kısma kadar devam edelim. Sonrasında lastik kısımda da burada olduğu gibi 7 ilmek çıkaralım. İlmekleri çıkardım. Toplamda 64 ilmek var şişte. Şimdi tekli lastik örmeye başlıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Sonra bir düz, bir ters şeklinde devam ediyorum. Sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim.
ilmek çıkardığımız sırayı da sayarsak ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Bu ön yüzde üçüncü sıramız. Şimdi ilmeklerimizi aynı şekilde örerek üçüncü, arka yüzü de örelim. Dördüncü, beşinci sıraya geçtiğimizde ilik çalışmamız olacak. 4 sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi iliğimizi bu kısımda açıyoruz. Şöyle bir ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bir ters ilmeğimi ördüm. Bir de düz 4 ilmek örmüş oldum. Ardından doluyorum. Bu ilmeklerimin yönünü bu şekilde çevirdim. Ardından ikisini birlikte ördüm. Düz ördüm. Sonrasında örgüme devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzde ilik kısmına gelelim. İlik kısmına geldim. Buradaki ilmeğim ters. Doladığım ilmeği de düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim de ters. Bu şekilde devam ediyorum. Ön yüze geçtim. Şimdi bir sıra daha örüp ön yüzde, bir sıra da arka yüzde 8 sıraya tamamlayalım. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. 8 sıra tamamlandı. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örerek diğer kısımlarda yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde kapatıyoruz. İlmekleri kapatalım. Bu kısımdan başlayarak ilmek çıkaralım. Aynı sayıda 64 ilmek çıkaralım. Ardından 4 sıra örelim. Her tarafında ilmeklerini çıkardım. İlmek çıkardığım sırayı da sayacak olursak 4 sıra ördüm. 5. sırayı ön yüzde örerek geldim. Sıra sonunda şişimde 5 ilmeğim kaldı. Bu kısımdaki iliğimizi açıyoruz. Burada olduğu gibi bir doluyorum. İlmek yönlerini bu şekilde çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde ilmeklerimi örerek geliyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, doladığım ilmeği düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim de ters. 6. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ardından 2 sıra daha örüp 8 sıraya bu kısmı tamamladıktan sonra da ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım. Düğmelerini de ekledim. Bu şirin modelimiz tamamlanmış oldu. Benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.